İnek süt içip süt vermez. Ot yiyip süt verir. Aslında biraz temel soruya geldiniz. Ya bu çok zor bir soru. Bu felsefenin en zor sorularından bir tanesi. Varoluşçuluğunda dönüp saplandığı yer. Ya orada o kadar güzel onu ifade ediyor ki. Yani o stoacılığın kaderi sevme tarafı vardır. Yani benim var olduğum şeyle savaşmamamla ilgili. Önce onu bir kabul edip onun üzerine bir şeyler yapmamla ilgili bir taraf. Yani öğüdün ışıltısına bakar mısınız? O kadar güzel ki. Ama uygulaması da bir o kadar zor tabii. Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün tekrar Emre Bey ile birlikteyiz. Kendisinin yeni kitabı üzerinden ama genel bir sohbet yapacağız. Biz programa başlamadan önce de sohbete başlamıştık. O yüzden devamını ediyor olacağız. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. Yani iyiyiz diyelim. Yoğunluk fazla, koşturuyoruz. Ben birden fazla şeyle uğraşıyorum. Hem bir yandan mimarlıkla, tasarımla, eğitimle uğraşıyorum. Hem de yazarlık zaten hep devam ediyor. Öyle diyelim. Sizler nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Kitabın ismi benim çok ilgimi çekti. Ne anlattığını size soracağım, oradan başlayacağız. Kendinizin böyle az önce de belirttiğiniz gibi varoluşçu, edebiyat. Aslında varoluşçuluk yani egzistansiyalizm bir felsefede bir akım ama edebiyatta karşılığı var, sanatta karşılığı var, sinemada var. Yani şöyle diyeyim son yaklaşık özellikle Sartre'dan beri 50 yıldır bizim hayatımızda yoğun bir şekilde var. Sanatta, entelektüel dünyada yoğun bir şekilde var. Ama tabii kökleri biraz daha eskiye uzanıyor. Yani Kierkegaard'a kadar götürülüyor. Böyle bakarsanız 200 yıllık falan 250 yıllık bir şeydir diyebiliriz. Peki bu kitap ne tür bir kitap? Şöyle aslında benim bütün romanlarım varoluşçu felsefeyi esas alır. Bu ne demektir? Önce aslında onu bir tanımlamak gerekiyor. Çünkü hani ortada belki varoluşçu diye dolaşan bir sürü şey var ama gerçekten varoluşçu diye neye diyebiliriz? Ölüm, özgürlük, anlamsızlık. Şimdi 3 tane madde etrafında dönen yani aslında varlığın özsüz olduğu, verili olmadığı yani Tanrı tarafından bize öğretilmiş bir yaşam kılavuzunun olmadığı, kılavuzsuz bir yaşamın içerisinde bizim yüzdüğümüzü söyleyen varoluşçuluk. Kabaca, çok kötü bir özetlemeyle bu şekilde. Bunun edebiyatta, sanatta bir dolu yansıması var. Aslında biraz hani anlamın eşyadan püsküren bir şey değil de anlamı öznenin eşyaya yüklediği bir bakışı vurgular. Edebiyatta da bunun karşılığı özellikle Fransız edebiyatında var. Hani Camus'leri, Sartre'ları çok örnek verebilirsiniz. Yani bunun dışında birçok örnek geliyor aklıma da. Türkiye'de bunun çok fazla karşılığı yok aslında. Belki biraz Oğuz Atay'ı örnek verir gibi yaparız ama pek fazla karşılığı yok. Ben biraz hani uğraşıyorum diyelim. Uğraşmayı seviyorum ama varoluşçuluk demeyen de var benim çalışmalarıma. Romanlarım benim şu an 9 etti. İlk romanımdan beri hep varoluşçuluk vurgusunu yapıyorum. Kuklacı da hatta burada onu da göstereyim. Son kitabım. Yani yine aslında aynı üçlü etrafında dolaşıyorum. Bu şekilde. Çok güzel bir şey söylediniz. Bu arada yeni kitap hayırlı olsun. Çok güzel görünüyor. Eşyaya sizin verdiğiniz anlam önemli. Ondan püsküren değil. O zaman birilerinin de aslında sizin kitaplarınız hakkında yaptığı yorumlardan çok sizin onlara kattığınız anlam önemli. Bu bağlamda aslında hayatımızda da öyle. Hani biz de koçlukta kullanırız. Olayın kendisi değil, sizin o olaya verdiğiniz anlam zaten onu şifalandırmanız için ya da onu derin bir travmaya dönüştürmeniz için etkilediğiniz bir durumdur. O bakımdan bu tür, yani roman okumayı ben çok sevmiyorum aslında. Doğru söylemek gerekirse. Ama eğer bu türde bir ışık olacağını düşündüğümüz romanlar varsa da yazılar varsa da okunmasını çok kıymetli buluyorum. Çünkü oradaki belki her karakterde bir gölge yanımız olabilir, başka bir personamıza denk geliyor olabiliriz ve onun başka dil tarafından söyleniyor, yansıtılıyor olması da hani bazen insan kendi kendini tarif edemez ya ama birisi söylediğinde ha tamam bu tam beni tarif ediyor gibi bir anlam ifade edebilir hayatlarımızda diye düşünüyorum. Şöyle bir şey itiraf edeyim ben. Ben roman okuyamıyorum. Sizin gibi. Okuyamıyorum derken çok önemli bazı temel romanları kendimi zorlaya zorlaya hayır bunu okumalısın bu kadar da değil yani filan diye zorlayarak okumuşumdur. Ama okuyamıyorum. Bunun bir dolu sebebi olabilir. Fakat üretirken roman üretiyorum. Ne okuyorum? Felsefe denemesi okuyorum. Yani deneme okuyup roman üretiyorum. Yani biri deneme besleniyorum roman. Bu biraz şeye benziyor aslında. Mesela doğru örnek belki inek ot yer ama bebeklerini İçinden o sütle geçti biliyor musunuz? Ot yiyip süt bebeklerini üretmek gibi geldi sütle bana. besler. Yani inek süt içip süt vermez. Ot yiyip süt verir. Aslında biraz böyle bir şey. Ben devamlı roman okusam ortaya çıkan şey roman mı olurdu bilmiyorum. Bu bir de bizim tercihlerimizle değil. Entelektüel ilgilerimizle bizi çeken şeylerle ilgili. Ben roman okuyamamayı seçmedim. Yani benim sadece içimden gelen şey bu. Zaten şu yaşıma geldim. Zorladığım halde olmuyorsa demek ki o benim entelektüel ilgilerim arasında değil. Ama enteresan bir şekilde yazarken içimden
hep roman yazmak geliyor. Yani öyküye ya da şiire falan her zaman denemeye biraz ilgi duydum ama yine merkezde benim asıl romancılığım var. Onun için kendim bir yazar olarak nesin dediklerinde romancıyım diye tanımlıyorum. Yani kendi insan kendinin hakkında farkındalığa ulaşmış olması, bunun da bilinç dışının tarafından yönlendirilmiş olma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum ben de. Çünkü bilincinizle roman okumuyorsanız ama bilinç dışında yazıya roman şeklinde dökülüyorsa bunlar, belki de işte orada bilincinizle elde ettiğiniz materyali, maddeyi ya da o hamuru işte hayale, rüyaya dönüştürme halidir. Yani çok güzel, ilginç geldi bana bu Biz anlatım. aslında insan olarak dikizlemeyi seviyoruz. Yani dikizleme hani tırnak içinde röntgen bizim sevdiğimiz şey sosyal medya o yüzden aslında bu kadar patladı ve hayatımıza yerleşti. Kim ne yapıyor? Bakmak istiyoruz, görmek istiyoruz. Televizyon mesela bütün evlere girdiğinde onun için bize bu kadar heyecan verdi. Hatta hatırlıyor musunuz bir ara BBG evi gibi bir şeyler vardı. Gizli kameralarla, gizli değil gerçi kameralarla insanların evde oturup sadece muhabbet etmelerini falan izlerdik ve oturup buna keyif alırdık yani. Bunun sebebi bence biraz insanın o yapısıyla alakalı. Romanda da benzer bir şey var. Bazı hayatlara cumburlop dalıyoruz. Hatta hayatları bırakın insanların içinden geçen duyguları. Mesela romanda içinden bir şey geçiyor. Oraya izliyoruz ve bunu dikizlerken bir haz alıyoruz. Ne yapıyor bunlar? Ne konuşuyorlar? Hiçbir zaman göremeyeceğimiz, dürbünle göremeyeceğimiz evlerin içini, asla bilemeyeceğimiz, ses kayıtları, cihazlara koyamayacağımız ortamları dinliyoruz, bakıyoruz ve bu bize haz veriyor. O dikizleme hazzı. Aslında sinsi bir merakımız var bu konuda. Biraz roman bence bunu kaşıyan bir şey. Şimdi siz söylerken de izlenmeler geldi aklıma. Gerçekten izlenmelerde de öyle videolar daha çok izleniyor şimdilerde de. Yani biri Evet. bir şey yaparken biz onu bakma eğiliminde oluyormuşuz daha fazla. Çok ilginç değil mi? Ya da yani kameraya bakmadığında sanki aslında o sana bakmıyor ve seni görmüyor ve sanki sen oraya gizliden sızmışsın algısı veriyormuş. Hatta bizim video yapan arkadaşlar bana dedi ki Münevver Hanım, hani siz de böyle bir şeyler yapabilir misiniz? Sanki hani başka bir şey yapıyormuşsunuz da orada başka bir şey Hı, hı. konuşuyormuşsunuz da gibi yapıp hani, ama kamerayı onu çekebilir miyiz falan bilmiyorum dedim. O saçma olabilir. Çünkü çok da dalgasını da geçmiştim bazı insanlarda. İşte kamera burada duruyor, belli şu tarafa dönmüş konuşuyor falan gibi. Şimdi aynı şeyi yapar mıyım? Yapabilirim. Çünkü belki de o gıcık olduğum şey kendi gölge yanımda bir yansıtmayı da yapıyor olabilir bende. Böyle kendi kendimize işte çıkarımlar yapıyoruz. Evet evet öyle. Ya bir de şöyle romanda başka bir şey daha var. Bir de sadece o dikizliyor değilsin. İnsanların içini de okuyorsun. Hı hı. Normal koşullar altında kimsenin içinden geçeni bilmezsin. Ama romanda belki anlatıcı orada ayrı ayrı duygularını tasvir ediyor. Düşüncelerini, planlarını tasvir ediyor. Bence orada işte gerçek hayata bu kadar yakın bir şeyi oturup orada analiz etme. İnsanın bu planlayıp onu hayata geçirememesi, tutarsızlıkları, çatışkıları, çelişkileriyle, ahlak duygusuna rağmen içinden geçen fesatlıklar, hasetliklerle yani insanı bütün bu çelişkileriyle, kötücül yanlarıyla birlikte tanımlaması bence romanı özel kılıyor. Hı hı. Yani orada hiç şu doğrudur, şu yanlıştır demeden, bu ahlakçılığa düşmeden tırnak içinde kötü bir karakteri, kötü bir insanı da yine tırnak içinde sapkın bir insanı da işte bu içinden geçenler ve onu tetikleyen koşullar, Hı hı. onu besleyen, onu bu eylemlere, kötü eylemlere sürükleyen olaylar diye bunu gösterip böyle okuyucuyu burada onunla yalnız bırakmak. Yani okuyucuyu taraf seçmek zorunda bırakmak ve okuyucunun bir türlü seçememesi ve bundan ıstırap duyması. Benim romancı olarak en çok haz aldığım şeylerden bir tanesi budur. Anlatıcı olarak hiçbir taraf seçmiyorum. Okurun orada acı çekmesini istiyorum. Her tarafa birden hak verirken ne tarafı seçeceğini bilemezken ve yazar orada ona yardımcı olmazken yazar sadece susuyor. Hani sen seçeceksin diyor. Ve yine hiçbir şey mutlu sona ya da mutsuz sona bağlanmazken. Yani aslında hayat böyle bir şeydir. Şimdi kötü roman nedir derseniz bir şeylere bağlanma kaygısı çeken roman. Yani evlendiler, kapatıyorsun bitiyor ya da öldü bitiyor. Hayat böyle bir şey değil ki ya. Evleniyorsun ve ikinci günü var onun. Üçüncü günü var, dördüncü günü var. Ya da ölüyor biri ama hayat devam ediyor. Ne Doğru. bileyim ya da bir şey biri doğuyor, hayat devam ediyor. Yani hayatı böyle bıçakla kesemiyorsun ya bir yerden. Hayat hep süren, devam eden bir şey. Hani bizim o çizgilerimiz hayali çizgiler aslında. İşte roman o çizgileri kitabın ilk sayfası ve son sayfasıyla çiziyor aslında Hı hı. hayata. Aslında halüsinatif çizgiler onlar. Reel çizgiler değil, sahte çizgiler yani. Hayat hep akmaktadır, devam etmektedir. Hı hı. Ama dediğin gibi orada bir pasta dilimi gibi belki o ilk sayfayla son sayfa arasındaki kısmı yazarın yansıtıyor olması. Dediğiniz gibi içine bir yargı koymadan. Bir de çok güzel bir şey söylediniz. Hayatta insanlar rahat yaşamak için, yani hepimiz aslında bir şeye iyi ya da kötü diyelim işte, çünkü o Evet. konudaki düşüncemiz hızlansın. Düşünme gereği duymayalım ya da
İşte bir yemek güzel diyelim ya da çirkin diyelim, dışlayalım. Onu da seçeneklerden çıkaralım ki dediğim gibi hızlı yaşasın. Hayat hızlı aksın. Yoksa orada durup bir düşünmem gerekecek. O yüzden karakterlere de hani iyi ya da kötü yaftası yapıştıramama kaygısı, korkusu o zaman insanı ana da getirir gibi hissettim şimdi size anlatırken. Yani aslında bunu seçebiliyorsan dedim ya kötü roman içindesin. Mesela Şirinleri hep ben örnek veriyorum. Şirinler orada Şirinler çok şirin. Gargamel de hiç şirin değil. Biri siyah, Gargamel'in kedisi var. Azman, değil mi? İsme bakar mısınız? Kedinin adı Azman ya. Yani orası o kadar karanlık ki ve tek gayesi Şirinleri kaçırıp yemek mi öldürmek mi bir şey yapmak yani. Ama Şirinlerin arasında hiçbir gri ton yok. Hepsi birbirinden şirin. Ufak tefek huysuz, uykusuz filan bunlar var ama böyle yine hepsi o tonlar içinde. Yani dünya bu kadar net ayrımlara sahip değil ya. İşte bizim o hani çizgi film dünyamız, çocukların dünyası, siyah beyaz diye dünyayı görürken o dünyanın yaş ilerledikçe grileştiğini fark ediyor. Hatta bir yerden sonra belki böyle 40 yaşı falan devirince artık neredeyse bütün tonların gri'nin bir tonu olduğunu fark ediyor. Çok iyiler, çok kötüler değil de biraz daha iyi, biraz daha seçilebilir, biraz daha vazgeçilebilirlerin arasında bulanık, daha böyle bulanık bir dünyanın içinde var olduğumuzu fark ediyor. Roman bence biraz bu gerçekleri aslında yüzümüze vuruyor. Çünkü orada en öteki dediğin karakter bile oturup orada sohbet ediyorsun. Benim romanlarımda mesela çok fazla fahişe karakteri vardır. Normalde toplumun belki aşağı kesimi sayılabilecek fahişeler özellikle Türk sinemasında Yeşilçam'da çok böyle aşağı bir karakter olarak tanımlanır. Bilinçaltına öyle yerleşmiştir ama orada mesela bir hikayenin sonucu olarak bir şey. Ya da hatta orada mesela karakterlerin hayır toplum fahişe, toplumun o çirkin yüzünü ortaya koyucu taraflarıyla yani bu sonuç olarak hepimizin o gri yanlarıyla romanın bizim yüzümüze çarpma tarafı var. Bu tarafını seviyorum. Burada mesela insan niye acı çeker dediğin noktaya da değinmiş gibi oluyorsun. İnsan aslında neden acı çekiyor? Diğer taraflarını görmemezlikten geldiği için. Topluma göstermeme çabası içinde olduğu için insan acı çeker. Yoksa olduğu gibi her yanıyla olabilse, işte benim kara tarafım da var, gri tarafım, mavi, yeşil de var, kırmızı da var gibi her şeyi gösterebilen bir insandan daha özgür ve mutlu yok ki zaten. Hı 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 Ama bir insan hı. acı çekiyorsa sadece işte ben yeşilim diyorsa acı çekiyor. Sadece maviyim diyorsa acı çekiyor. Acı biraz da şöyle bir şey bence Münevver Hanım. Anlam veremediğinizde canınız yanıyor ya. Ya anlam verebildiğiniz acı sanırım o kadar sert olmayabiliyor. Ne bileyim ya bir yeriniz kesilmiş, yara bandını yapıştırıyorsunuz. Onu belki üstesinden geliyorsunuz bu acıyla ama hayatta bazı acılar var anlam veremiyoruz. Bu anlamsızlığın yüklediği acı aslında daha perişan edici bir tarafa sahip. O zaman benim dediğim taraftan eğer karakterinizin bazı bölümlerinden bahsediyorum ya ben. O Hı zaman o hı. karakterinin o bölümüne anlam veremediğin için mi acı çekiyor? Şimdi anlam şöyle bir şey aslında. Hani en başa dönersek hani varoluşçulukta şey vardır ya anlamın tanımıyla ilgili. Anlamın yeriyle ilgili aslında. Anlam nerededir? Eşyanın içinde değildir. Bizim gözlerimize ait bir şeydir. İşte bu yer değiştirmeyi yaptığın an aslında binlerce yıllık insanlık tarihindeki çok önemli bir şeyi değiştirmiş oluyorsun. Çünkü binlerce yıllık insanlık tarihinde anlam eşyaya ait bir şeydi. Hı. Bence diye bir şey yoktu. Eşyanın üzerinde o anlam yüklüydü işte bu kadar basit. Bir olay, bir hadise mesela ne bileyim şöyle örnek vereyim. Yani birisinin ölmesi ya da bir çocuğun ölmesi acı bir şeydir. Binlerce yıldır böyleydi. Ama artık postmodern dünyada ne diyoruz? Hayır ona ben o gözle bakıyorum. Belki öyle bir bakarım ki acı olmaktan çıkabilir. Ekolojik denge derim, doğanın güçlünün güçsüzü dengelemesi derim, bir şey derim. Ne bileyim basit insanların elenmesi derim. Öjeni gibi derim mesela. O ölüm önemsiz hatta yararlı hatta sevindirici bir ölüm haline bile gelebilir. Bakın bakışları değiştirdik. Tabii İşte o burada yüzden anlam zaten ya kitlesel cinayetler işlenebiliyor. pek Hitler'e de tabii bu evet. konuda bağlanıyor mesela. Aynen öyle. Yani aslında orada anlamın yer değiştirmesinin bir tarafı da var. Romanda da bunu vurgularken varoluşçu roman şunu yapıyor aslında. Ortada bir anlam yok. Kişi sayısı kadar anlam var ve bu anlamlar kendi içlerinde doğru ve tutarlı olabilir. Pek tabii. Fakat bunlar kendi içlerinde devamlı çatışıyorlar. Yani onun anlamıyla ötekinin anlamı çatışıyor. Fakat ikisi de kendi içinde çok doğru. Çünkü romanda karakterlerin birbirlerine böyle bağırarak, katarsis yaşayarak iç döküm sahneleri var. Mesela oralarda İki tarafa da hak veresin geliyor. İkisi de kendi içinde tutarlı geliyor. Biri konuşuyor, birine hak veriyorsun. Öteki konuşuyor, ötekine hak veriyorsun. İşte burada seni yazar işte yalnız bırakıyor. Kendi anlamınla, kendi tarafınla yalnız bırakıyor. O yalnız kalma hali çok üşütücü, çok korkutucu bir yalnızlık. Çünkü sana tanrısal bir ses, şurası doğrudur, cennet yolu, şurası yanlıştır, cehennem yolu demiyor.
Onu sen kendin bizzat kendi gözlerinle görüyorsun ya da sen seçmek zorunda kalıyorsun. Bu aslında o kadar yalnız bırakıcı, tek başına bırakıcı bir şey ki. Varoluşçu roman biraz böyle bir şeydir aslında. Yani cımbızlı eziyet gibidir. Zaten o yüzden huzur kaçırıcı romanlar dedim hep. Hani huzurunuzu kaçırmaya geldim yazıyorum ben her zaman ön sözüme. Nitekim okurum da öyle demiştir. Sağ olsun huzurumuz kaçtı. Elinize sağlık falan demişlerdir yani. Ay, ne güzel bir şey söylediniz. Geçen gün bir paylaşım yapmıştım. Orada da romancının kaygısı işte aslana ot yedirmek değildir diye başlayan bir cümle var. Orada mesela kurdu da kuzuyu da yaratan aynı Tanrı ve yaptığı işten memnun bir şekilde gülümser diye devam Hı. ediyor konuşma. Burada şimdi kurdu da dinlesek haklı, kuzuyu da dinlesek haklı. Yani şimdi iki taraf da haklı ya. Hı O hı zaman hı. hayatta mesela biz çıkış yolumuzu nasıl bulabiliriz? Ha, işte temel soruya geldiniz. Ya bu çok zor bir soru. Bu felsefenin en zor sorularından bir tanesi. Varoluşçuluğunda dönüp saplandığı yer. Hatta Sartre Varlık ve Hiçlik kitabının sonunda varoluşçu ahlakı yazacağım diye söz veriyor. Yazamıyor. Hı O hı. kitap gelmiyor yani. Çünkü yazılabilir değil. Ya varoluşçuluğun bir ahlak kitabı olamaz çünkü kişi sayısı kadar ahlak kitabı çıkar. Yani benim hani varoluşçulukta ahlak kitabı şudur, ahlak şudur kardeşim diyemiyorsun. Şimdi dediniz ya mesela sorunuz hani hangi peki doğruyu ben nasıl seçeceğim? Bu şöyle bir şey. Sen sıfırdan bir yaratım kuruyorsun. Şimdi bu yaratım kendini inşa etmek yaratımı tamam ama bu kadar sıfırdansa yani bu kadar uzaysal olarak tamamen referanssız hiçbir temele dayanmaksızın sadece uzayda yoktan var edilen bir şeyse o zaman bu tamamen uydurulan bir şey de olabilir ki. Yani o değil niye diğeri değil de bu diyeceğiz değil mi? İşte ben burada bayağı uzun kıvrandıktan sonra varoluşçuluğun dışarısına çıkarak şöyle bir şey bir referans verebilirim. Tamamen öz var değil ya da tamamen bir boş uzayda ahlak kuruyoruz değil belki ama bence bir kendilik ödevimiz var. Yani bizim doğduğumuzda bulduğumuz şey ne? Kendimizin seçemediği şey kendilik. Kendiliğimizi seçemiyoruz. Seçtiğimiz hayatta bir dolu şey var. Kimliğimizi seçebiliyoruz. Kişiliğimiz de kendilikle kimlik arasında kalarak kendi kendine yolunu buluyor belki ama kendiliğimizi seçemiyoruz. O yüzden o kendilik bir blok olarak yekpare içimizde var oluyor ve bence dayanılacak tek referans da orası. Yani tek ödev orası kalıyor çünkü geriye. Ben diyebilirim ki tek bir ödevim var kendimi inşa etmek. Yani o kendiliğimin inşasını tamamlamak ya da belki böyle demek lazım. Bunu bu arada bu söylediğim şey de bizzat kendi yaşam felsefemde budur. Yani hayatta yapmaya çalıştığım şey bir insan olarak, Emre olarak, yazar olarak değil, bir Emre olarak da yapmaya çalıştığım şey budur. Kendimi inşa etmek. Hı hı. Bulabildiğim en yüce ödev bu şimdiye kadar. Ya, çok güzel bir yere geldiniz. Tam ben de koçlukta çünkü bu sorularla çok karşılaşıyorum. Hocam diyorlar, hani, herkes benim gölgemse, benim yansımamsa, yani, onlara da kızmayacaksak, yargılamayacaksak, tek çıkış noktası kendimizse, hani, nasıl ilerleyeceğiz dedikleri noktada, işte, sizin dediğiniz tam da buraya geliyoruz. İnsanın kendi egosunu beslemekten bahsediyoruz. Hani, benim ödevim benim var olmam. Yani, ben kurtsam kurtluğumla özdeşleşmeli ve o hayatı yaşamalıyım. Kuzulara acıyıp onu yememezlik değil bu. Ama kuzu da kendisinin varlığıyla kendiliğini bulmaya çalışması gerekir. Çok güzel bir yere geldi konu. Hepimiz aslında kendi kendiliğimizle ya da işte kendi egomuzu parlatmakla mükellefiz diye düşünüyorum. Mükellefiz. Ödevimiz yani. Evet. Şeyde Pulp Fiction filminin sonunda o siyahi karakter Samuel Jackson ismi Jules'du. Jules karakteri. Bir dönüşüm geçiriyor. Psikolojik bir dönüşüm. Küçük bir mucize yaşıyor. Oradan sonra artık bazı kararlar alıyor hayatında. Peki ne yapacaksın? Ne olacaksın diyor arkadaşı. Verdiği cevap çok güzel. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sadece Jules olacağım. Ne fazla ne eksik. So you decided to be a bum. I'll just be Jules, Vincent. Bu cevap beni çok etkilemiştir ve hani o hiç aklımdan çıkmamıştır. Sadece kendin olmak. Daha fazlası değil. Ya da daha azı da değil. Sadece kendin olmak. Düşünsenize mesela kurt olmaktan daha öte bir hedefi olabilir mi? Varılabilecek en üst hedef o olsa gerek. Yani bir bardağın içine çay koyarsın. O bardakla çekiçle gibi çivi çakmaya çalışmazsın. Öyle yaparsan bardak kırılır. Ya başka bir şey gibi olmaya çalışırsa o bardak kırılır. Hı hı. Nitekim çekice de çay koyamazsın. Evet. Dökülür değil mi? O yüzden işte bardağın ödevi bardak olmak, bardaklık yapmak. Bardak kaldığı sürece yani bardak kaldığı sürece aslında en iyi yerde en iyi şeyi yapmış oluyor. Ve huzur duyuyor. İşte potansiyelin en iyi versiyonu dediğimiz şey de o. Bardağın bardak olması, bardak görevini yapıyor olması. Versiyon kelimesi biraz beni irite ediyor biliyor musunuz? Mesela bu son bir iki yıldır kendinin en iyi versiyonu falan diye bir takım cümleler ortada çok geziyor ya. Hı. Ya versiyon biraz şizofrenik geliyor kulağa. Yani benim 5 tane versiyonum var. İşte biri uzun, biri kısa, biri şöyle, biri böyle falan. Ben
birini seçiyorum gibi. Hani ben yazılım değilim ki versiyonum aradaydım. Hani o biraz böyle insan bölen bir şey. Çoklu kişilik bozukluğu gibi falan geliyor bana. Bir tane ben var işte. O versiyondan kasıt tam farklı zaman olasılıkları arasından belki demek istiyor da. O bilmiyorum kendimi şey gibi telefon uygulaması gibi hissediyorum ya versiyon dendiğinde. Yok, ben de onu şöyle söylüyorum. Mesela diyelim gene bardak örneğinden gideceksek işte bir kaliteli bir çayna olmak var ya da bir işte toprak bir kap olmak var. İkisi de kapsa hangisi daha iyiyse ya da işte bir bilgisayar olabilir, bu başka bir şey olabilir. Hani sanki gene aynı kişinin ama kendimi iyileştirmek dediğim yer ne? O zaman mesela orada bir iyileşme olması gerekir. Ya kapım işte kap gibi kalacağım gibi değil ama o kapın da farklı farklı versiyonları gibi anlatıyorum ben. Yoksa dediğiniz gibi eğer kişilik bölünmesi gibi anlatırsak o zaman hani ben bugün kapım da yarın tabağım, işte ertesi günde tencere olacağım gibi algılanır diye düşünüyorum. Yani işte hani 5 tane Emre var. İşte Emre 1, Emre 2, Emre 3 en aralarında en iyisi. Biz Emre 3'ten gidelim. Hani Emre 4'ü iptal edelim gibi falan. Ya o E, biraz maske gibi olur dediğiniz gibi düşünürsek. Şöyle aslında ben hani yarım inşaat dedim ya. Yarım inşaat çok şey bir tabir. Tam inşaat olsa bir kadercilik olur. Determinist bir evren. Ne olacağı belli. Kaderim belli. Benim ne olduğum belli. Yaşayıp sadece göreceğim gibi olur. Tam inşaat. Ya bitmiş bir inşaat olarak da olsam. Ama tabula rasa yani boş bir levha olarak doğmuş olsam bu sefer başta söylediğimiz probleme geliyoruz. Uzayda sıfırdan ben tanrı mıyım da sıfırdan bir şey yaratıyorum. İşte o değil. Yarısı yapılmış bir ev gibi. Duvarları yapılmış ama boyası yok. Boyayı kendim yapıyorum. İşte pencereyi kendim koyuyorum. Mimar olduğum için böyle örnek veriyorum. Yani ne bileyim çatıyı kendim tasarlıyorum belki ama kolonları belli evin yani. Hani o kolonu kesip oraya başka bir şey yapmaya çalışmıyorum. İşte o zaman kendimden çıkmış oluyorum. Ama ne oldu? 3 aşağı 5 yukarı aynı şey ortaya çıkıyor. Yani sizin versiyon dediğinizde o kolonları sabit, o olasılıklar arasında. Yani işte ahşap mı döşeyelim, lamine mi olsun, parke mi, yeri mermer mi yapalım? Değil mi? Bu seçimler arasında hangisi? Cama bir plastik mi geçiriverelim yoksa çift cam mı takalım? İşte çift cam Gibi. versiyonun daha iyisi gibi göründüğü için hani ben buradan Evet. anlatmaya çalışıyorum. Yani ince işçilik bize kalmış oluyor aslında. Hayatımız boyunca o ince işçiliği devam ettiriyoruz. O kaba inşaatı yıkmıyoruz. Buldozerle üstünden geçmiyoruz. O duruyor. Kaba inşaatı seviyoruz. Kaderini sev. Amor fati böyle bir şey aslında. Kaba inşaatı seviyoruz. Yani ben öyle olmamdan utanmıyorum ya da onu değiştirmeye çalışmıyorum. Okey tamam orası tamam fakat onun bir ince işçiliği var değil mi? Bir sıvası boyası, badanası bir şeyi var. Onları yapacağım. Ya çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Her konuşmanızda ben altını çizmek istediğim bir yer çıkıyor. Hani o inşaatı seviyoruz dediğin yer aslında o inşaatın olduğu yeri de seviyorum. Yani Ha, tabii tabii doğduğun tabii. yeri de Tabii. seviyorsun. Orada onu değiştirmeye çalışmıyorsun. Evet kolonlar işte bir köy evi belki tamam okey onu şehre taşımaya çalışmıyorum. Ya da bir dağ manzarası, orman manzarası var. Bunu değiştirmeye çalışmıyorum. Neyse o. Ya bunu kaderini şöyle bir şey aslında biliyor musunuz? Yani Stoa felsefesiyle ben çok uzun yıllarımı geçirdim. Biraz pasifize edici tarafları olsa da her ne zaman hayatım zora girse hemen Stoa'ya sarılıyorum. Çok insana iyi gelen bir tarafı var ve bu şu an BDT bilişsel davranışçı terapi Stoa'yı çok kullanıyor. Stoa ne demek? Aslında Marcus Aurelius'ların, Epiktetos'ların, Seneca'ların çok bilgelik dolu. Onlar çok bilge insanlar. Ben Marcus Aurelius'a aşığım desem yeridir. Yani bilge bir savaşçı, güzel bir baba, güzel bir insan, güzel bir vatandaş olmayı başarmış. Ya bir bilgelik bu kadar mı hayata böyle geçirilir? Yani sadece kağıtta, kalemde filozof olmak gibi değil. Kant, Hegel gibi olmak gibi değil. O bilgeliği yaşamak. Mesela Stoacıların öyle bir tarafı var. Marcus Aurelius'un o Kendime Düşünceler kitabını bizde çok güzel. Hatta marka ismi veremiyoruz değil mi şu an? Onu Verebiliyor muyuz? söyleyin. Storytel'de Böyle. şeye geçiyor. Onun seslendirmesi hatta çok da güzel bir seslendirme var. Ok da, akıl da bir yere giderler. Ok doğruca hedefine ulaşır ancak akıl sadece ilgilendiği sorunu sıkı bir biçimde incelerse hedefine ulaşabilir. Ya orada o kadar güzel onu ifade ediyor ki. Yani o stoacılığın kaderi sevme tarafı vardır. Yani benim var olduğum şeyle savaşmamamla ilgili. Önce onu bir kabul edip onun üzerine bir şeyler yapmamla ilgili bir taraf. Yani değiştiremeyeceğin şeyleri olduğu gibi kabul etmek. Bu öğüt her ne kadar herkesin diline pelesenk olsa da pek uygulanabilir bir şey değil. Çok zordur. Ben uzun yıllar egzersizlerden sonra biraz bunu yerleştirdiğimi düşünüyorum. Mesela bu şöyle bir şey. Kırmızı ışık yanıyor ve sen arabaya ara gaz veriyorsun devamlı. Hadi 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 diyorsun ya. Orada bir enerji tüketiyorsun aslında. Kırmızı yanmaya devam ediyor. Yani yeşil yanmadığına göre geçemeyeceksin sonuç olarak. Ve durmakla mükellefsin. Öylece kayıtsızca durmalısın orada. Apatik. Ona apatik diyorlar stoacılar. Kayıtsızlık halindesin. Yani hiçbir kayıt, gerginlik, stres
ve endişe hissetmeden sadece beklemelisin yeşil. Yeşil yandığında da gazına basmalısın tabii ki. Şu öğüdün ışıltısına bakar mısınız? O kadar güzel ki. Ama uygulaması da bir o kadar zor tabii. Zaten çok basit algıladığımız birçok şeyin hayata uygulanmamasındaki zorluk, uygulama tarafındaki o işte istikrarı devam ettiremiyor olmamızdan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Teşekkür ederim. Çok genel romancılıktan ya da kendi anlatımınızdan anlattınız ama özelde okuyucular kuklacıda ne bulacak? Kuklacı şöyle bir şey var. Özelde kuklacıda ne bulacak? Ya ben kuklacı konusunda bir bekleyiş halindeyim. Yani diğer romanlarım okur tarafından daha iyi anlaşıldı. Kuklacı anlayıcısını bekliyor. Hatta ileride belki küçük bir yarışma düzenleyebilirim. Şu kitabı iyi anlayana şu kadar ödül. Neyse bilmiyorum. Çünkü yok yani şu an çıkmadı. Kitabın referans verdiği şeyler ben özellikle Babil, Sümer okumalarından sonra Kuklacı'yı yazdım. Erken dönem Hristiyanlık eserlerini inceledikten sonra yazdım. Oralara gönderim yapması ve peygamberler tarihiyle bu yakından ilişkisi ve oralara bazı espriler yapması. Yani ta o peygamberler tarihini yani Sümer'in geçmişini alıp bilinmeyen bir geleceğe taşımaya çalıştım. Kuklacı'da çünkü bilinmeyen bir gelecekte bir adada dünya okyanuslarla kaplı ve o adada batıyor. Şu anlamsızlık krizine bakar mısınız? Yani ada batacak ve bütün insanlar yok olacak. Aslında anlamsızlığın en dip noktası ve o adada yaşayan insanların psikolojileriyle ilgili. Orada çıkan kuklacı diyor ki bir ada var bu adadan başka ve ona kimse inanmıyor. Yani işte bütün şey bu aslında biliyor musunuz? Tertullianus'un öğüdüyle başlıyor. Öğüdü demeyeyim bir sözüyle başlıyor. İnanıyorum çünkü absürt. Bu bir Hristiyan papazıdır. Yani gidip cenneti gösteremem ama inanıyorum. İnanç böyle bir şeydir. Yani ispat edebiliyorsa inanç olmaz. Bilgi olur zaten. İşte Evet. kuklacıya kimse inanmıyor. Bütün bir ada ona inanç problemiyle karşılaşıyor ve bu kuklacının kendi yaşam öyküsü içerisindeki babasıyla problemi, hayatta işte sevdiği kadınla problemi gibi bir dolu şeyin içerisinde kuklacının pişme öyküsü aslında bir çeşit. Ve çok epey şaşırtıcı bir sonu var. Sonunu kimse tahmin edemedi. Bununla ilgili şeyler geliyor, yorumlar geliyor. Böyle bir hikaye aslında. Yani kuklacıya ne olacak? O ada var mı? Ya da o adanın var olup olmadığını yazar kitapta söylüyor mu? Yoksa sadece havada mı bitiyor? Adanın olup olmadığını bilmeden. İnancı ve ümidi sorgulayan bir şey aslında. Yani ümit çok önemli bir kelime. Hepimizin hayatında bir kavram olarak var ama işte nasıl bir şeydir? Ne menen bir şeydir? Ümitsiz yaşanır mı? Ümit işkence mi eder? Kim diyor bunu? Nietzsche diyor. Ümidin işkence edici olduğunu, insanı teşvik eden, destekleyen bir şey midir? Kitap bunu sorguluyor. Harika. Okuyucusu bol olsun inşallah. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yarışma başlamadan önce de okumayı diliyorum o zaman. Yani evet bu yarışmayı tabii şey aslında sizin nezdinizde falan da yapabiliriz. Yani birlikte bir organizasyonda da yapabiliriz. Çok keyifli olabilir. Çok güzel olur. Geçen sefer de böyle konuşmuştuk programların devamını getirelim diye. İnşallah bu sefer sözümüzü tutar. Daha fazla programlar Oğlum çekeriz. efendim ya bir rutine bile bindirebiliriz. Atıyorum ayda bir gibi. Hani ben keyif alıyorum sizle konuşmaktan yani. Teşekkür ederim. Ben de çok keyif alıyorum. Çünkü aslında başka bir şey konuşacaktık. Bir sürü başka konulara girdik. Devamı da gelsin diye umuyorum. Varsa son sözlerinizi alayım. Bugünlük de bu kadar olsun. Yani şöyle hani ben bu konularda çok doluyum ve sohbet edecek birini sizi bulduğum zaman çok mutlu oluyorum. Onun için gevezeliğim tutuyor. Ben normalde bu kadar geveze bir insan değilim. Onun için teşekkür ederim. Dinlediniz, eşlik ettiniz. Teşekkür ediyorum. Davet ettiniz. Ben E, teşekkür ediyorum. Bugünlük de dediğim gibi bu kadar olsun. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz Tamamdır. herkese. Pekala. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.